Arkadaşlar herkese Japonya'nın başkenti Tokyo'dan bir cumartesi gecesinden selamlar. Gündüzüyle Tokyo'yu bol bol gezdik. Bir de size Tokyo'nun çılgın gece hayatını göstereyim istedim ve bugün günlerden cumartesi olunca gece vakti çıktım sokaklara. Şu anda Tokyo'nun en popüler bölgelerinden bir tanesi olan Shibuya bölgesindeyim ve bugün Tokyo'nun gece hayatını beraber gözlemleyeceğiz. Bakalım Tokyo'nun çılgın gece hayatı nasılmış? Hep birlikte görelim istiyorum. Fazla da uzatmadan başlasın bakalım Tokyo maceraları. Dikkat, bu videoda zaman zaman size Tokyo Drift filmini hatırlatacak sahneler görebilirsiniz dostlar. Etraf ışıl ışıl her zamanki gibi. Tokyo'nun şu sokakları beni benden alıyor. Yani geldiğimden beri öve öve bitiremedim ama gerçekten Tokyo yeryüzündeki en güzel şehirlerden bir tanesi. Şehrin her yerinde ayrı bir manzarayla, ayrı bir güzellikle karşılaşıyorsunuz. Ve günlerden de cumartesi olunca, hafta sonu gelince etraf her yerde tıklım tıklım oluyor. Birazdan asıl o Shibuya'nın ana caddesine gideceğiz. Dünyanın en işlek yaya geçitlerinden bir tanesinden karşıya geçeceğiz ve çevreyi tam anlamıyla artık keşfetmeye başlayacağız. Ardından da sizi Shinjuku gece hayatı bölgesine götüreceğim. Bu videoda acayip şeyler yaşayacağız. Bakın bu arada Tokyo Drift dedim. Araçlara bakın. Yabancılar şu araçlardan kiralıyorlar ve bu çevrede sürüyorlar. Çünkü benzersiz bir anı bırakmak istiyorlar yani kendilerine. Red Bull reklamı, Subaru. Çok iyi abi. Hatta bakın hemen az ileride bir tane Nissan da bu şekilde bekliyor. Büyük ihtimalle arıza yaptı, ayağına mı yatacaklar bilmiyorum ne olacak. Şöyle kenara çekmişler. Oo, bu bayağı iyi duruyor. Şuna bakar mısınız ya? Çok güzel. Resmen filmlerden fırlamış gibi abi. Bu araçlardan şu anda çok fazla var bu çevrede. Çünkü tüm Tokyo'nun ve Japonya'nın en ikonik yerlerinden bir tanesindeyiz. Hatta dünyanın belki de en ikonik noktalarından bir tanesindeyiz şu anda. Yüzlerce, binlerce insanın fotoğraf, video çekmek için geldiği bir nokta burası. Birazdan dediklerimi çok iyi bir şekilde anlayacaksınız bence. Tokyo Drift şu anda gerçek oluyor arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Abi çok iyi ya. Bu şekilde bu bölgede çok fazla araç göreceğiz. Ama Shinjuku bölgesinde ne göreceğiz? Ondan çok emin değilim. Shinjuku çok çılgın gece hayatının olduğu bir yer. Benim Tokyo'daki ilk videomu çektiğim, ilk gün videomu çektiğim yer aynı zamanda. Bayağı şaşırtıcı şeylerle karşılaşmıştık ilk günden. Bu akşam ne olur, ne kadar hiç bilmiyorum. Bu arada millet uçuyor abi, deli gibi kullanıyor şu anda. Şu ışıl ışıl neon tabelaların arasından arabalarıyla, son model motosikletleriyle geçiyor insanlar. Japonya'da bir hatıra bırakıyorlar yani. Şöyle bir karşıya geçelim. Son model arabaları da görüyorsunuz. Harley Davidson motorları da görüyorsunuz ama bisikletlileri de görüyorsunuz. Tokyo'da her şey var. Enteresan bir yer. Ve şu anda dünyanın en işlek yaya geçitlerinden bir tanesindeyiz. Shibuya'dayız dostlar. Manzaram bu şekilde. Kalabalık, etraf, led ışıklar görüyorsunuz. Yani burası mükemmel bir yer. Gerçekten bayıldım ben buraya ilk geldiğimden beri. Şöyle bir ışık sönmeden karşıya atayım kendimi. Rahat rahat konuşayım ve etrafı göstereyim size.
Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? Ya dünyada çok az noktada görebileceğiniz bir yer. Binlerce insan bu şekilde karşıya geçiyor. Ve şu LED ekranlar geceleri buraya bambaşka bir hava katıyor. İnsanlar fotoğraf çekilmek için şu şekilde kostümleriyle gelmişler abi direkt. Çok iyi ya. Şuna bakar mısınız? Şimdi buradan tekrardan bir karşıya geçeceğim. Şu ambiyansı sonuna kadar yaşayalım istiyorum. Görüntü yakın çıkıyor olabilir çünkü telefondan çekiyorum. En güzel bu şekilde çıkıyor şu anda. Tekrardan bir bu kalabalığın içerisine dalacağım ve karşıya atıp bu Shibuya'nın ana caddesinde bir gezelim istiyorum. Geçen arabalar çok iyi ya. Evet dostlar, şöyle kalabalığın içerisinden bir karşıya atalım kendimizi. Ama ilerlemek çok güç abi çünkü aşırı kalabalık yani. Kaç defa bu kelimeyi kullandım bilmiyorum şu anda. Ama heyecanım muazzam görün. Mükemmel bir yerdeyiz şu anda. Gece videosuna en güzel buradan başlanırdı herhalde. Çok güzel bir noktadan başladığımızı düşünüyorum. Evet, sağ salim karşıya geçtik. Işığın süresi zar zor yetti yani çünkü çok fazla bekleyen insan vardı. Bakın hemen burada Pokemon reklamı yapıyorlar dostlar. Nintendo'nun bir reklamı var burada. Geçen gün gündüz vaktiyle göstermiştim. Şu anda galiba kapalı. Sürekli olarak Pokemon reklamı dönüyor burada. Ekranların kalitesi zaten mükemmel yani. Ya Japonya'da ben bu reklam anlayışına bayıldım abi. Şu tabelaları çok sevdim. Her yerde bunları görüyorsunuz. Daha önce Tayvan'da da gördüm, Güney Kore'de de gördüm bunları ama ya Japonya'da apayrı bir seviyedeler bu konuda. Yani tabela ve bu LED ekranlar konusunda bambaşka bir ülke Japonya. Tokyo'da hangi sokağa girseniz ayrı bir güzel. Her sokağın ayrı bir güzelliği var gerçekten ve her sokakta farklı bir şeyler görüyorsunuz. Yeni bir şeyler keşfediyorsunuz. Cadılar Bayramı yaklaşıyor biliyorsunuz. Etrafta böyle değişik figürleri her yerde görmeye başladık artık. Hatta ilginç kolyeler de satılıyormuş bu şekilde. Yakından göstereyim. 9.000 yenlerden falan başlıyor bu arada fiyatlar. 8.900 yen, 9.900 yen falan yazıyor. Büyük ihtimalle gümüş falandır yani. Bir özelliği vardır bunların. Böyle ilginç bir mağaza. Geçerken göstereyim dedim. Shibuya gerçekten özel bir yer. Gerek buradaki Hachiko heykeli, gerek buradaki LED ekranlar, yaya geçidi, her şey ayrı bir hava katmış buraya ve sokaklarda yürürken ayrı bir enerji hissediyorsunuz kendinizi. Size çok güzel hissettiren bir yer. Buraya gelmeden önce bugün çok yorgun hissediyordum ama şu sokaklara adım attıktan sonra yorgunluk falan kalmadı. Şu devasa LED ekranlar özellikle bambaşka bir manzara katmış buraya. Şu gerçekçiliğe bakar mısınız abi? Bu arada Halloween hazırlıkları da bir yandan devam ediyor. Her yerde bunları görmeye başladık artık. Bugün gündüz vakti buralarda adım atmak bile mümkün değildi. Şu anda artık saat akşam 10'a geliyor ve etraf biraz daha sakinlemiş durumda. Ancak buna rağmen halen daha kalabalık devam ediyor. Halloween zamanı gerçekten Japonya'da olmayı çok isterdim ama ben ülkeden ayrılacağım ve bir gün sonra zannedersem Halloween olacak. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki sene tekrar Japonya'ya gelmek için bahanem olsun yani bu da. Bu arada şu sokağın güzelliği derim. Başka bir şey demem yani. Işıl ışıl ya. Gerçekten çok güzel çevre. Bu arada hemen karşısı da benim Tokyo'daki ikinci videomda
konuşmuş olduğum, gelmiş olduğum Türk abinin yeri Mamo Kebap. Shibuya'da dostlar. Birazdan orası sakinleyince bir gidip selam vereceğim kendisine. Ona selam vermeden önce de biraz şu sokaklarda dolaşalım bakalım biz. Akşamı nasılmış buraların? İyice bir görelim. Çevreye biraz daha bir göz gezdirelim. Hemen şurada oyun salonundan çıkan gençler var. Şu oyun salonları her zaman iş yapıyor ve her zaman çok kalabalık abi. İçeride yüzlerce otomat var ve 7/24 açık bu salonlar. Hiçbir şekilde kapanmıyorlar. Bakın şöyle bir şey dikkatimi çekti. Garaj gibi bir yere bar açmışlar galiba. Millet nasıl eğleniyor bakar mısınız? Burada aykırı Japonlar yerde alkolü içiyorlar, içkisini içiyorlar. Geceye hazırlanıyorlar yani. Bu bölgede bir gece hayatı var mı? Pek bilmiyorum açıkçası. Pek bir fikrim yok. Çünkü akşam ilk kez geliyorum ben de. Kaldığım bölgeye çok da yakın olmadığı için burası pek yorum yapamıyorum açıkçası. Şu karşımdaki yerin bir bar ya da club olduğunu düşünebilirsiniz. Ama burası tabii oyun salonu. Devasa bir oyun salonu hem de. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bu oyun salonları cidden her yerde Japonya'da. Yani geldiğimden beri sürekli karşıma çıkıyor. Hatta şöyle bir karşıya geçeyim. İçerisinde size çok az böyle ufaktan bir göstereyim. Çünkü daha önce girmiştik buralara. Bakın hemen burada şöyle oyuncaklar var. Bunları 200 yen karşılığında oynayabiliyorsunuz. Daha ufaklarını ise 100 yen karşılığında oynayabiliyorsunuz. Ve buralar sürekli çok kalabalık dostlar. Yani böyle 7/24 dolu olan yerler. Neyse çok da bence vakit harcamayalım buralarda. Bakın birisi kazanmış, kutlama yapıyor arkada. Kazanınca mutlu oluyorsunuz yani. 3-5 dolarlık bir şey bile kazansanız kazanmak güzel oluyor her zaman. Yine birisi bakın arabasıyla turluyor burada. Bu çevrede en çok bunu göreceğiz gibi. Biraz ben bu etrafı yürüdüm dostlar ama çok da ekstra bir şey göremedim. Biraz daha insanlar sanki binalarda ve burada gruplar halinde eğleniyor gibi. Belki toplandıkları bir yer de vardır ama ben bulamamışımdır, bilmiyorum. Ancak Shinjuku bölgesi kadar hareketli bir yer değil yani burası, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Hemen bakın karşımızda şurada bir gece kulübü varmış ve hatta insanlar kulübe giriş yapıyorlar. Burada dikkatimi çeken şey çok fazla genç var. Resmen bütün Japon gençlerin toplanma yerine benziyor burası. Şöyle bu arada dar bir sokağa girdim. Sokağın başında da yine gençler oturmuş. Bir şeyler içiyorlardı, eğleniyorlardı. Yaş ortalaması böyle 22-23 falan olabilir. Öyle bir çevreye benziyor burası. Biraz buradan ana caddeye doğru, o ilk girdiğimiz sokağa doğru yürüyeyim istiyorum. Bakın normalde Japonya'da kesinlikle göremeyeceğiniz manzaralar. O kadar sarhoş olmuşlar ki çöpler her yerde ve çocuk şarkı söylüyor bağıra bağıra sokakta. Bir Japon'un en sıcakkanlı olduğu an bence sarhoş olduğu an. Yani buradaki gençler bayağı sıcakkanlı gibi geldi bana çünkü şimdiden sarhoş olmaya başlamışlar. Bu çevrede çok fazla klaba giriş bilekliği, işte kartı vesaire satan insanlar var. Galiba bakın burası da club, bar gibi bir şey yani, tam anlamadım. Ya da reklam da olabilir, emin değilim. Yanlış bir şey söylemeyeyim şimdi. Şöyle biraz sokağın ilerisine doğru ilerleyelim. Az önce aslında ben o girdiğimiz sokağa doğru gidiyordum ama bir diğer tarafı da göreyim dedim. Hal böyle olunca tekrardan bir git gel yapmış oldum bu tarafa doğru. En kalabalık, en işlek kısım kesinlikle burası ve etrafta daha çok gece kulüpleri var gibi. Ama sokağa taşan bir eğlence yok. En azından öyle bir nokta göremedim şu ana kadar. Ama kesinlikle bir gün yolunuz Tokyo'ya düşerse gelip burayı akşam saatlerinde görün. Bu çevreyi akşam saatlerinde bir gezin yani. Tam burada sokakta yürürken şimdi dostlar dönercinin önünde toplandık. Abi tam kapatırken yakaladım seni. Vallahi artık iş bitti. İş saati bitti, artık eve dönüş yani. Yeter. Tamam.
Patronuma buradan söylüyorum. Bizi çok çalıştırıyorsun kardeşim. Az paraya çok çalıştırıyorsun bizi. Yapma bu kadar. Buradan sesleniyorum bunu, duysun. Dükkana gelmiyor adam. Dükkana gelse kendim söyleyeceğim. Kameradan izlesin de duysun. Bak abilerim de Türk. Türkler toplandık ya bugün burada. Evet, buradaki Hindistanlı. Buradaki Türk, oradakiler Türk. Japonya yani komple. Abi selamlar herkese. Ben Sıradan bir konuşalım o zaman herkesle. Ben buraya vereyim direktmen. Aynen, mikrofonu verelim. Döner yemeye geldik. Abimin döneri çok iyi, çok lezzetli. Öyle yerken Furkan kardeşimle tanıştık. Çok Ama güzeldi. şey deme. Bir kere gelmedik, kaç kere geldin? Tabii. Öyle söyle. Yani 3 gündür buradayız. 4 gündür buradayız, 3 gündür geldik. Yani biz 2. gün tanıdık abi. 3 gündür geliyoruz yani buraya. Tokyo'yu nasıl buldunuz? Tokyo 10 numara yer ya. Gerçekten ben hiç bu kadar beklemiyordum. Balayına geldiniz galiba bu arada, Eşimle konuştuk. Evet, balayına geldik. Balayına geldik biz gerçekten. Nerede tanıştınız? Biz mi? Instagram. Instagram. Ciddi mi söylüyorsun ya? Ben böyle Ama benim Ben anlatmak istiyorum. Bizim soy isimlerimiz aynı. Ben akrabam olabileceğini düşünerekten cevap verdim. Çünkü birisi olduğu için akrabaların cevap finansını verdim. tanımıyor musun? Tanımıyorum abi, çünkü biz sadece kendi içimizde 8 kardeşiz. Bayağı. Abi Çok iyi. aşiret bunlar kaç. Çok iyi. Aşiret. Yani tanımadığım binlerce kuzenim var. Memleket nere abla? Muşluyum. Tamam kaç abi kaç. Soyadınız aynıydı, aynı kaldı şu anda. aynı kaldı, aynen. Pasaportta değişiklik yapmak zorunda kalmadık abi. Ya Peki. daha önce kader bağlanmış gibi. Annesinin kızlık soy ismiyle benim annemin kızlık soy ismiyle aynı çıktı. Allah Allah. Aynen, garip bir hikaye. Değişen tek şey, ben artık Trabzonluyum. Ya artık Muş'u değil, Trabzon. Ne zamandır Tokyo'dasınız? Nasıl gidiyor Tokyo? Tokyo'ya biz ayın 15'inde geldik. Allah güzel gidiyor ya. Daha Osaka'ya falan gideceğiz. Yarın Osaka'ya gidiyoruz. 14'ünde 16 çıksında buradaydık. 14'ünde oradaymış. Benim tarihlerle ilgili. Planlamayı o yapıyor galiba. Patron artık. İçişleri Bakanı ha. Peki abi, Tokyo geceleri nasıl? Bugün Tokyo'nun gecelerini çekiyorum. Buradan Shinjuku'ya Allah ben gideceğim. hiç Tokyo geceleri göremedim. Ben gündüz çalışıyorum. Yorgunluktan eve nasıl gideceğimi zor buluyorum ben senin. Evin yolunu şaşırıyorum yani. Şimdi spora gideceğim. Spor gece saat 1'de bitiyor benim. Yani benim yatışım gece saat 2-2.30'dan önce yatamıyorum ben. 2.30 olacak. Ben kafayı vurup yatacağım. Sabah saat 8'de kalkacağım. Tekrar işe geleceğim. 8'de Yani- döner yiyen oluyor mu abi? Yok 8'de geliyorum. Hazırlık yapıyorum. Döneri takılması var. Hazırlığı var. Dükkanı hemen açamıyorum öyle gelir gelmez. Benim evim buraya 1 saat sürüyor. 8'de çıkıyorum. 9'da burada oluyorum. 1 saat hazırlığım falan sürüyor. Saat 10'da falan dükkanı açmış Peki oluyorum bence. burası sürekli açık mı abi? Başka bir Türk Sabah saat arkadaş 7'de kapanıyor. devam ediyor. Sabah saat 7.30-8'de kapanıyor. 2 saat kapalı kalıyoruz. Saat 8'de kapatırız, onda tekrar açarız. Yani sadece bizim 2 saat kapalı zamanımız var. Yani senin Tokyo tempo gecelerini görüyorsun. sürekli yoğun. Cayır cayır. Acun Ilıcalı gibi olmak istiyorum. Hemen şuradan bir mikrofon tutayım da yapamadım. Yoldan çevirelim. Gece hayatı çekeceğim diye dışarı çıktım. Resmen bir anda bütün Türkler toplandık ama güzel bir sohbet, muhabbet oldu dostlar. Saat şu anda 10.30. Biraz daha ilerledi saat ve tam böyle aslında gece hayatı saatleri geldi. Şimdi ben buradan metroya doğru ilerleyip Shinjuku bölgesine geçeceğim artık. Çünkü bu bölgeyi yeterince gezdik, gördük bence. Artık daha hareketli bir yere geçelim ve tam anlamıyla Tokyo'nun gece hayatını deneyimleyelim istiyorum. Evet, artık bu ikonik noktaya veda vakti. Güzel vakit geçirdik. Bu çevreden Tokyo gece hayatına giriş yapmış olduk. Ve dostlar, geldik. Tokyo'nun çılgın gecelerinin döndüğü Shinjuku'ya geldik. Karşıya geçemiyorum şu anda. Arabalar da geçemiyor, hiçbir yere gidemiyor çünkü trafik durmuş durumda. Acayip bir kalabalık var burada. Şurası hemen metro istasyonu. Daha az önce buradan çıktım ve kendimi sokaklara bırakıyorum buradan itibaren. Şurada meşhur kedi var abi. Bu Tokyo'nun sembollerinden bir tanesi. 7/24 burada bu kedinin animasyonu oynuyor. Şöyle yakından göstereyim size. En az Tokyo kadar meşhur bir animasyon yani bu da burada.
Tokyo'nun ve dünyanın en işlek yaya geçitlerinden bir tanesinden geldim. Burası da büyük ihtimalle dünyanın en işlek ikinci yaya geçidi falan olabilir. Ya da Tokyo'nun inanılmaz işlek, ne diyeyim, kalabalık bir yer. Etraf tıktım tıktım. İnsanlar eğlenmek için buraya gelmişler. Japonlar geçip dağıtmalarıyla meşhurmuş. Göreceğiz yani. Şurada aşağıya doğru indikçe göreceğiz artık. Bu sokakta çok farklı şeyler dönüyor. Geçen videoda güpegündüz yanıma gelen iki farklı adam resmen kadın teklif etmişti bana. Ve çok acayip mekanlar var. Bu Maid Cafe denilen anime kızların servis yaptığı barlar, kafeler var. Biraz daha Taylandvari bir gece hayatının olduğu bir bölge burası. Çok daha çılgın bir gece hayatı var burada. Gittiğimiz yerde gece yaşamını gördük resmen. Ama şu anda biraz daha Tokyo'nun kirli, kuralsız, kural tanımayan gece hayatını göreceğimiz noktaya geldik diyebilirim. Binalar burada da çok güzel bu arada. Yani bu caddede gittiğimiz yer kadar güzel bir cadde bence. Bakar mısınız etrafa? Şu kalabalığın arasından ben tekrardan bir karşıya geçeyim dostlar. Yani bugün tüm günüm resmen kalabalıkların arasında geçti. Cumartesi günü Tokyo'da acayip bir günmüş. İlk cumartesimi bu şekilde geçirmiş oluyorum Japonya'da. Buradan itibaren büyük ihtimalle artık işler değişmeye başlayacak. Şimdi bu sokakta belli aralıklarla bekleyen adamlar var ve bu adamlar gelip size bu şekilde sorular soruyorlar. Tabii ben elimde şu anda telefonla ve mikrofonla bayağı etiketim yani. Bakın Japonya'da normalde hiç göremeyeceğiniz şeyler. Gece hayatı bölgesi olunca bunları da görebiliyorsunuz. Büyük ihtimalle birazdan gelip toplayacaklardır ama yine de ilginç yani. Bakın arkadaşlar, o anlattığım olay buradan itibaren başlıyor. Bu tarz mekanlar var bu bölgede ve çok fazla sayıda var bunlardan. Bu noktadan sonra artık adım başı karşınıza çıkmaya başlayacak ve şu sokaklarda acayip olaylar dönüyor. Ne kadar çekebilirim tabi bilmiyorum yani. Beraber göreceğiz. Bu arada meşhur Godzilla heykeli de burada yer alıyor. Şu binanın tepesinde bir Godzilla heykeli var ve bu heykel müzik eşliğinde bazen burada yükseliyor. Elimde telefonla bu şekilde video çekerken bayağı bir etiket oluyorum. Az önce 2 dakika bir telefonu kapattım. Direkt bir tane adam yanıma gelip soru sormaya başladı. Ya bu bölgede çok sık olan bir şey ama nasıl çekerim, çekebilir miyim gerçekten hiç bilmiyorum yani. Olabildiğince buraları size göstermeye çalışacağım. Bakın yine o bahsetmiş olduğum mekanlardan. Kızların resmi var girişte. Hatta binaların dışarısına doldurmuşlar yani direkt. Burada bir yerde ben GoPro'ya geçeceğim artık. Çünkü o daha küçük en azından ve avucumun içerisinde izleyebiliyorum. Ve bu kadar dikkat çekmem diye düşünüyorum en azından GoPro'yla. Bakın yine o kafelerde çalışan kızlar ilerliyorlar. Dostlar bu sokakta sağda solda kızlar her yerde sizi bu mekanlara çekmeye çalışıyor. Bu şekilde sokağın iki yanında sıralanmışlar ve sizi buradaki barlara çekmeye çalışıyorlar. Benim anladığım kadarıyla bara gidiyorsunuz ve buradaki kızlarla ya da içerideki kızlardan birisiyle bir içecek içiyorsunuz. Şimdi şöyle burayı ben telefondan göstermeye çalışacağım geçerken çünkü daha net çıkacaktır. Bakın mesela sağda solda her yerde kızlar mekana giriş ne diyeyim levhaları tutuyorlar ellerinde, reklamları tutuyorlar. Yüzlerini kapatıyor hepsi, utanıyorlar çünkü ailelerinin görmesinden çekiniyorlar büyük ihtimalle. Bu arada erkeklere özel yerlerde var. Erkekler de sokakta bekliyor. Yani enteresan. Çok enteresan.
şu sokak boyunca hep bu şekilde sağda solda bekleyen kızları görüyorsunuz. Hatta şöyle biraz daha yakından göstermeye çalışayım. Buradan sonra artık geniş açıya geçiyorum arkadaşlar. GoPro'dan devam edeceğim. Kamera şu anda avucumun içerisinde ve ön ekranı kapalı. Ama yani elimde tutuyorum sonuçta ve çekim yapmıyor gibi durmasının çok da bir imkanı yok. Ama olabildiğince daha az dikkat çekmeye çalışacağım. Şu anda mesela bayağı avucumun içinde gizli. Yani çok belli etmeden böyle göstermeye uğraşacağım. Burada galiba internet kafe için sıra bekliyor insanlar. Enteresan duruyor. Bayağı da bir sıra var bu arada. Burası o az önce geçmiş olduğumuz sokak dostlar. Sokak boyunca az önce göstermiş olduğum gibi kızlar burada müşteri çekmek için bekliyorlar. 60 dakikası 3000 yen, 2000 yen, işte 1500 yen falan yazılar yazıyor. Onlar yüzünü kapatınca ben de kötü hissediyorum şimdi. Japonlar utangaç insanlar. Bu gece hayatı bölgesinde de böyle. Başka bir ülkede belki bu kadar utangaç olmazlar yani. Başka bir millet. Bakın şöyle acayip mekanlar var. Bunlar mesela ne teklif ediyor gerçekten bilmiyorum içeride. Yani girişi de acayip. Aynalı falan. Ve direkt kadın resmi var yani yarı çıplak. Olay şu. Burada görmüş olduğunuz siyahiler ve dikilen kadınlar size kadın satmaya çalışıyor. İşin özü bu. Çünkü güpegündüz bu başıma geldi yani ilk videoyu çekerken. Hatta ben videoda anlatmadım. O gün bir kadın yanıma geldi ve Japonca böyle bir şeyler söyledi. Benimle konuşmaya çalıştı. Ben de şaşırdım hani ne kadar sıcakkanlı falan. Orta yaşlı bir kadındı. Sonra kadın katalog açtı gösterdi falan direkt. İlginçti yani. Bayağı kız resimleri falan gösterdi yani telefonundan bir anda. Ben de kadın herhalde çeviri falan açıyor zannediyorum. Meğerse kadın fotoğraflarını açıyormuş. Bakın bu sokakta yine acayip bir yer. Burada da bara müşteri çekiyorlar yine. Buralarda farklı şeyler dönüyor olabilir yani. Oh. Bakın yine dostlar. Bu maid kafelerden. Şuraya göstereyim bakın. Direkt katalog var yani mekanın girişinde. Japon pavyonu abi resmen. Artı 18 diye yazmışlar. Çok enteresan ya. O kadar ışıl ışıl parlıyor ki tabelalar yani. Göstermekte zorlanıyorum kamerada. Işıl ışıl ya etraf her yer parlıyor böyle resmen. Burada DTV denilen mekanlar var. Bu arada resmen katalog var abi şurada da. Enteresan ya. Gerçekten çok enteresan yerler. Japanese already Thailand, Philippines. Only 15,000 yen. 15,000 yen. Yes, very cheap. For what? For the sex, we have room. Oh, thank you. Arigato, arigato. Shower you can take. Arigato, arigato. Okay. It's okay, it's okay. Arigato. Ah, thank you, arigato. Duydunuz mu abi olayı? Gizli gizli teyzeyi çekmeye çalıştım. Söylediklerim doğrulansın diye yaptım bunu da. Çünkü inanmayanlar çıkacak yani. Ki geçen videoda da bu şekilde çekmiştim. Ya şu kamera olmasa adım başı insanlar soracaklar ama elimde bu şekilde gezince etiketim yani direkt. Kimse tabii bir şey sormuyor. Yine bakın bu erkek kulüplerinin olduğu yerler dostlar. Çok enteresan. Ya bana şu ilginç geliyor. Japonya gibi bir yerde kadın bakın direkt geldi yanıma. Dedi ki 15.000 yen. Dedim ki ne için? Ve kadın direkt olayı anlattı yani gördünüz. Şimdi tekrardan ana cadde üzerine attım kendimi. Az önce geçtiğim bir sokağa gizli gizli çekmeye çalıştım ama yani anca bu kadar çekebildim. Sokağın başında 5-6 tane siyahi, sonunda da yine 5-6 tane siyahi adam bekliyordu. Aşırı derece tedirgin edici bir ortam vardı ve bir masaj salonunun dışında bir de oranın yanında 4-5 tane kadın bekliyordu. Göstermeye çalıştım. Yani bilmiyorum ne kadar yansıdı, ne kadar gözüktü ama az çok dönen şeyler belli bir bölgede. Gece hayatı bile denmez. Çok farklı, çok değişik bir ortam var. Az önce aslında kamerayı cebime koydum. Dedim ki kamera olmadan bir yürüyeyim sokakta. Bir şey olursa da
kayıt butonlarına basarım cebimdeyken. Ama mikrofonu görünce anladılar. Hemen birbirlerine video falan diye böyle fısıldadılar. Büyük ihtimalle uzaktan falan birinin beni çektiğini düşündüler. Şunu da çıkarttım aslında ama yani kabak gibi ortadasınız. Çünkü bir sürü vlogger var bu bölgelerde. Bir sürü insan benim gibi video çekmeye geliyor. O yüzden çok kolay değil bir sokaktaki şeyleri çekebilmek ama yani bir sokakta resmen hayat kadınları bekliyordu. Sokağın başında 6-7 tane siyahi, sonunda yine siyahiler her yerde bekliyordu. Çok değişik şeylerin döndüğü bir bölge ve o maid kafe tarzı yerler de her yerde. Şöyle bir mekan gördüm şimdi. Saati 1000 yenmiş. Galiba konsept şu, bu kızlarla içeride nargile içiyorsunuz. Enteresan. Aynen. Bu arada Sinan Merhaba. yanımda. Bu konuların uzmanı birisi. Estağfurullah, şimdi adımız çıkmış. Yok şaka yapıyoruz. Ben de Sinan bilmiyorum. Japonya'ya birkaç kere geldi. Biz Aynen. dün buluştuk, bir araya geldik burada Tokyo'da. Bugün de yakın bölgeler dedik tekrardan bir buluşalım. Hem dedim ben de videoya devam edeyim. Yanında birisi daha olsun. Şimdi her yerde 8-10 tane siyahi gördüm sokak ortasında. En azından 2 kişi daha ekleyelim. Bak şurada kız el sallar normalde. Şimdi orada mı gördün mü bilmiyorum. Şu Shinjuku Eilya zaman ikinci katında. Peki şunu soracağım sana. Sen Tokyo'ya birkaç kere geldin. Ha, şu an- Burası haricinde bu kadar böyle çılgın gece hayatının olduğu bir yer var mı? Tokyo'da ya da Japonya'da. İşte Shibuya var şeyde. Yine Ama buraya yakın buradaki olay Tokyo'da. çok farklı. Burası daha farklı yani. İşte diğer yerlerde biraz daha ufak ufak yerler var böyle. Mesela işte Sapporo'ya gittiğimde şey vardı, böyle barlar var. Kızlar böyle tavşan, Mesela gidiyor. aynen kızlar Maid böyle cafe. tavşan şeklinde giyinmiş abi. Dışarıda böyle duruyorlar, işte müşteri çekmeye falan çalışıyorlar. Öyle yerler vardı Ya yani. ben bu olayını anlamadım. Müşteri çekme olayını anlamadım. Bunu maid cafe için diyorlar ama bar yazıyor ellerindeki şeylerde. İşte 2000 yen yazan var, 4000 yen yazan var. Değişik bir olayı var gibi. Herhalde içki içiyorsun kızla beraber mekanda. Öyle bir şey var. Maid cafe konsepti ayrı zaten. Maid cafe mesela, Bak mesela diyor ki bunlar kız barı 3000 yen. bak hemen yüzlerini kapatıyorlar, görüyor musun? Aynen. Şu sokağa bir girelim mi? Bir de. Burası benim az önce Zaten- girmiş olduğum sokak. Bu sokakta adım başı resmen size kadın satmaya çalışıyorlardı ama elde kamera olunca gösterememiştim ben. Şimdi bilmiyorum burayı nasıl göstereceğiz. Başımıza her şey gelebilir burada. Bir şey olmaz yani. Yani Bak yine aynı mekan bu arada. Star Aynen, Angel Star yazıyor. maid cafe olanların zaten üzerinde hizmetçi kıyafeti oluyor genellikle. Oradan anlaşılıyor. Burada pek yok işte. Akihabara'da çok meşhur maid cafe. Ha bak şurası biraz daha maid cafemsi bir yer herhalde. Çok Yani değişik bunların mekanlar kıyafetleri var böyle ya. genelde. Hello. No, cross. Close. Bu arada Tamam bunlar ama- sıcakkanlı. Bye bye. Bunlar sıcakkanlı çıktılar mesela bak. Demek ki normal bir yer. Buradan onu çıkartıyoruz bence. Girls Bar yazıyor işte. Onlarda da yine hep şey var. İşte giriş ücreti var. İlginç yani. Şimdi şöyle bir şey yapacağız Sinan'la. Sinan önden gidecek. Birbirimizi tanımıyor gibi davranacağız. O konuşurken konuşmaları kaydetmeye çalışacağız. Sinan ilerleyecek. Ben de salaktan böyle video çekiyor gibi davranacağım. Bakalım onu durduracaklar mı yani. Göreceğiz. Şimdi alakasız bir şekilde böyle ilerleyelim bakalım. Fun with the drink. You are already having fun. How you from? Where are you from? From South Africa. I have a spot just by the corner there. So whatever you need. Club. Yeah, I have a club. Both strippers, sex, happy hour, whatever. Hiç şey yapmadan yürüyelim bozmadan. Aynen hiç şey yapma, adam sırtıma girmesin şimdi. Aynen. Ne oldu? Yo, gayet sıcak davrandı. İşte şu köşede bar var dedi. İşte kızlar striptiz falan dedi. Ne kadar dedim fiyatı? İşte giriş ücreti var mı dedim. Yok dedi. 5'te kapanıyormuş işte. Onu sordum. Biralarda işte 1000 yen dedi. İşte $7 falan. Ben de tamam dedim. Saatte erken hani bir takılayım dedim. Daha
İlk defa geldim buraya falan dedim. Bu arada galiba şurası Striptease Club. Kadın direkt bekliyor mesela oranın girişinde. Bikiniciyle durmuş orada direkt. Dostlar genel olarak böyle bir yer burası. Böyle farklı bir ortam. Buradan aşağı doğru inelim bence artık. Yansıdığını düşünüyorum buraların. Son bir bu sokaklardan aşağı doğru ineceğiz. Ondan sonra da yavaştan artık kapanışı yapacağız. Bir iki enteresan sokak vardı burada benim daha önce gördüğüm. Bakalım bir yürüyeceğiz. Gözümüze çarpan bir şey olursa göstermeye çalışacağız. Değişik yani Japonya'nın gece hayatı. Bakın bu da yine o erkek kulüplerinden dostlar. Yani bu da çok yaygın. Bunu da yine her yerde görüyorsunuz. Burası da galiba Barlar Sokağı gibi bir yer yine. Ve şurada adam böyle kadın gibi giyinmiş klubun önünde bekliyor. Adam bekliyordu klubun önünde ama bayağı kadın gibi giyinmiş. Buralara ben hiç gelmedim daha önce. Bu sokağa ben de hiç girmedim galiba. Galiba bu sokak sadece erkeklerin kulüpleri. Bakın erkeklerin resimleri var her yerde. Artık resimden seçiyor musunuz içeri girince? Pavyon tarzı bir ortam var, ne var bilmiyorum. Burada DTV denilen mekanlar var. Geçen bölümde ben de merak edip bir girmiştim ama olay şu abi, sinema gibi size özel bir oda veriyorlar ve o odada ufak bilgisayar gibi bir ekranınız var ama tamamen artı 18 CD'ler satılıyor her tarafta. Böyle değişik bir konsept var. Hello. Bakın burada otelin önünde bekleyen kızlar var bu şekilde. 3 kişi 4 kişi böyle yan yana bekliyorlar ve hep otel bölgesi yani burası. Şimdi günahını da almayalım da kızların direkt. Ama geçen böyle geçtiğim sokakta aynı böyleydi ama boydan boya böyle kadınlar bekliyordu yani. Bu arada bu sokakta her yerde kadınlar bekliyor. Oha, sağda solda her yerde bekliyorlar. Şu an var ya biz sokağı açtık böyle resmen. Biz sağa sola doğru açtık bu sokağı. Yani biz öyle bir girdik ki ben şunu aşağı alayım kamerayı. Ah sorry. Okay. I punch you diyor, duydun mu? I punch you. Seni yumruklarım diyor. No. Sinan, biz nereye denk geldik? Olayı sen anlatsana. Nasıldı sokak? Sokaktakiler şey böyle. Asıl bu Tayland aksanı vardı. Kadınların. Konuşuyorlardı. Ladyboy gibilerdi kadınlar bu arada. Bazıları en azından. Ben bunu fark etmedim ama dikkat etmem ama anlayamıyorum o zaman Tayland'da da hala. Bir yere gidiyorsun Tayland'da selamlaşıyorsun, bakışıyorsun falan. Işıklar bir yanıyor. Ladyboy çıkıyor. Zaten videoda biraz gözükmüştür diye düşünüyorum ama kamerayı bir yerden sonra direkt indirdim. Çünkü video falan diye bağırmaya başladılar. Sağda solda her yerde hayat kadınları bekliyordu ve büyük ihtimalle Taylandlı falanlardı yani aksanlarından çok belliydi. Hatta bir tanesi seni yumruklarım video çekme falan dedi böyle. Sesi de böyle Ladyboy gibiydi onu söyleyenin. Japonya gece hayatı sınır tanımıyor. Belli ki mekanlarda genelde yabancılar çalışıyor. Yes bro. How you doing? Bak kaçtı direkt, gördün mü? Adam geldi, YouTuber musun? YouTube channel dedi. Kaçtı ondan sonra kamerayı ona çevirince. Dediğim gibi büyük ihtimalle buradaki mekanlarda siyahiler çalışıyor ve aynı siyahiler, affedersiniz, kadın pazarlıyorlar yani insanlara. Değişik, enteresan bir gece hayatla tanıklık ettik. Biraz uzun bir video olmuş olabilir. Shibuya bölgesinden başladık. Önce oranın gecelerini gördük, sonrasında ise bu bölgeye kadar geldik. Buralara, merkezi yerlere kadar geldik. Evet dostlar, tekrardan buranın merkezi sokağına, Godzilla heykelinin altına geldik. Artık buraya zaten aşinasınız. Güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yani tüm çıplaklığıyla, tüm gerçekliğiyle. Tüm gerçekliğiyle göstermeye çalıştık burayı. Yani acayip olaylar var Japonya'da da.
Ama dediğim gibi sadece bu bölgeye özgü olan bir şey bence bu. Ki Sinan da dedi zaten, başka yerlerde görebileceğiniz bir şey değil yani. Tokyo'nun gece hayatı böyleydi. Hem biraz o gece yaşamını görmüş olduk, Shibuya'yı görmüş olduk, hem de buraya gezdik. Sinan'a da teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. Ne demek. Senin kanalın adını da söyler Benim misin? Sinan Sağlam, Instagram, YouTube. YouTube'u pek aktif değilim son zamanlarda ama Instagram'da daha çok aktifim. Öyle ben de 3 yıldır geziyorum işte Furkan gibi. 2 sene önce Tayland'da tanışmıştık. Yaklaşım da tek mikrofon var şimdi. Phuket'te aynı otelde kalmıştık. Bir Türk otelinde kalmıştık orada. Aksaray Otel. Oradan sonra işte 2 sene sonra tekrar buluştuk burada Sinan'la. Güzel oldu. Evet. Sinan'ı da takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Basınlar. Aynen, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Tokyo'dan, Japonya'dan herkese selamlar dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.